Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bu videomda sizlere motiflerden oluşan böyle 5-6 yaşındaki kız çocukları için rahatlıkla yapabileceğiniz, üstelik kendinize de yapabileceğiniz bir bluz çalışmasını sizlere yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Bakın şöyle yakından göstereyim motifleri de. Şu da omuz detayımız da çok şık ve güzel oldu. Maalesef çocuk yanımızda olmadığından giydiremedim. Çok isterdim üzerinde görmenizi. Çok güzel ve şık bir çalışma ve de kolay. Bluzun yapımına geçelim arkadaşlarım. Modelimi yaparken kullanmış olduğum ipim Alize Diva'nın arkadaşlarım. Biri böyle düz krem rengi, numarası 62. Diğeri de batik. Şöyle, bunun maalesef kağıdını bulamadım. Şimdi bu batik olan ipimizle başlıyoruz. Tığım 2.20 milim arkadaşlarım. Şöyle bir halka yapıyorum. Biraz büyük olsun arkadaşlar. İpi biraz geniş tutun. Sonra içerisinden giriş yaptım. Bir tane zincirle sabitledim. Daha sonra biraz yükseliyorum. Bakın şöyle. Sonra üzerine bir alıyorum. Aynı yerin içerisine 2, 3, 4 fıstık yapıyorum. Şöyle çektim. Hepsini birlikte alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sonra yine biraz yükseliyorum. Bakın şöyle. Örümcek yapacağız. Şöyle tuttuk. Buradan da bir tane aldık ve birleştiriyoruz. Birinciyi yaptıktan sonra yine biraz yükseliyorum. İkinci yapıyorum. 2 tane yapıyorum buraya, köşe olduğu için. Şöyle. Sonra üzerine bir aldım. Geliyorum. Halkamın içerisine giriş yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bunu 5'li 6'lı da yapabilirsiniz tercihinize göre. Sonra hepsini birlikte tutup çekiyorum şu şekilde ve sıkıca şöyle bağlıyorum önce. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Sonra biraz yükseliyorum yine. Bir tane örümcek ağı yapıyorum buraya şöyle. Sonra üzerine bir aldım. Hemen boşluğa giriş yapıyorum. Yine 4 defa topluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sonra bunu çektim. Şu şekilde sıkılaştırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Biraz sıkı olursa iyi olur arkadaşlar. Şimdi 2 tane şu örümcek ağından yapacağız. Yükseldik. Şöyle tuttuk, çektik. Birinciyi yaptık. Şimdi biraz daha yükseliyorum yine aynı şekilde. Ve ikinciyi yapıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Boşluğa giriş yapıyorum. Yine 4 defa topluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sonra bunları birleştiriyoruz şu şekilde ve sık iğne gibi yapar gibi sıkılaştırdık. Bir tane zincir çektik. Biraz yükseldik ve bir tane örümcek ağı yapıyoruz. Sonra üzerine bir alıp bir tane fıstık daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Çektim, birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Bakın 2 köşeyi tamamladık. Şimdi 3. köşeyi yapıyoruz.
2 tane yapıyoruz yani. Şöyle aldık. Yine boşluğa giriş yapıp fıstığımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 çektik, birleştirdik. Bir tane zincir çektik, bir tane yapıyoruz ve diğer fıstığımıza geçiyoruz. 1 2 3 ve 4 çektik, birleştirdik. 2 tane yapıyoruz. Son köşemizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha, 2. Sonra üzerine bir alıp bir fıstık daha yapıyoruz buraya. 1 2 3 ve 4 ve sonra bunu birleştiriyoruz. Şimdi sona geldik. Şunu iyice, bakın şu fazla ipimizi iyice çekiyoruz, şöyle sıkılaştırıyoruz ve yine yükseldik. Bir tane ağdan yaptık, geliyoruz bunu, bakın fazla ipimi şöyle şuradan aldım, şunun dibinden arkadaşlar, şu yapmış olduğumuz yerin dibinden giriş yapıyorum. Bu arada bunu da şöyle yukarıya aldım ve ikisini şöyle çekiyorum kaydırarak. Sonra buraya bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi bu orta kısmını tamamlamış oldum arkadaşlar. Motifimizin orta kısmı burası. Şöyle göstereyim size. Evde arta kalan iplerinizi bu küçük yerleri, yani ortasını yapabilirsiniz. Ve bunları biriktirdim, bakın şöyle. Ne kadar yapacaksam önce büyüklüğünü buna göre ayarladım. Şimdi 5'e 5 bir çalışma yaptım burada. 5 motif yana, 5 motif yukarıya doğru ilerleyecek. Çünkü çocuğum ölçüleri bu ölçülerde olduğu için. Bunu ne kadarsa o kadar yan yana ekleyerek devam edeceksiniz. Şimdi motifimizi tamamlayalım. Böyle batik bir ip kullanacaksanız benim gibi bu şekilde yaptığınız zaman şöyle sıralayabilirsiniz arkadaşlarım. Bakın bir şişe taktım ve bu şekilde sıraladım. Yaparken bunları buradan tek tek çıkartıp ekleyeceğiz. Şimdi önce bunu tamamlayalım. Dışını tamamlayalım. Şu bitiş yerimiz arkadaşlarım, 2 ipin birleştiği yer bitiş yerimiz. Ve hani tersini yapabilirsiniz diye söylüyorum bunu özellikle. Burası bitim yeri. Hemen başlangıcında bu ikili olan, köşe olan yerimizden başlayacağız. Şimdi bu 2 ipimi şu şekilde aldım. Arkaya doğru biraz. Ve şu tepesinden giriş yapıyorum. Sonra diğer renk ipimi alıyorum. Şu şekilde tuttum ve çektim aradan. Sonra buraya bakın. Onu da şu şekilde tutuyorum ve bir tane zincir çekerek sabitliyorum. Sonra üzerine bir aldım. Aynı yerin içerisinden giriş yapıp buraya bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Şimdi bu fazla iplerimizi şu şekilde tutuyoruz. Üzerine bir aldık. Bu örümcek ağının bir tanesi burada kalacak. 2 tanesini içerisinden bakın giriş yapıyorum. Fazla iplerimi de alıyorum arasına ve buraya 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi bu fazlalıkları artık kesebiliriz arkadaşlar. Evet. Onları kestikten sonra üzerine 2 aldım. Bakın şu ikisinin birleşim yeri. Bu kalacak arkadaşlar böyle. İkisinin birleşim yerinden giriş yapıyorum. Şöyle üzerine 2 doladım. Üçlü trabzan yapıyorum bir tane. 1, 2 ve 3. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Geliyorum bu zinciri bakın şu şekilde yaparak buraya bir yer oluşturuyorum. Eklerken çok işimize yarıyor arkadaşlarım.
Üzerine bir aldım tekrar. Bakın şu ikisi, bu burada kalacak. İkisinin içerisinden giriş yapıyoruz ve yine 7 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde. Sonra üzerine bir alıyorum. Geliyorum, fıstığımın üzerinden giriş yapıyorum şu şekilde ve buraya çakma sık iğnemi yapıyorum bir tane. Sonra üzerine bir alıyorum. Bunun biri yine kalıyor arkadaşlarım. 3 tane çakma sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Tekrar 3 tane üzerine alıp çakma sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 ve 3. Sonra yine üzerine aldım. Fıstığımın tepesinden bakın şuradan giriş yapıyorum ve buraya geldim. Çakma sık iğnemi yapıyorum. Evet, bir kenarı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi tekrar üzerine aldık. Bu iki olan köşe olan yerinden giriş yapıyorum. Bakın ikisini birlikte alarak. Sonra 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Üzerine 2 doladım. Ortaya geldim. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Geldim ve burayla birleştiriyorum. Sonra tekrar üzerine bir aldım. 7 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Üzerine bir aldım. Geliyorum. Fıstığımın tepesinden giriş yapıyorum. Bir tane sık iğne, çakma sık iğneyi yaptım. Sonra üzerine alıp 3 tane önce yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir. Tekrar 3 tane daha yapıyorum. 1 2 3. Şimdi fıstığımın tepesine bir tane ve 7 tane buraya ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Bir tane üçlü trabzan birleşim yerine 1 2 3 zincir bağlıyoruz. Tekrar 7 tane ikili trabzan. Şimdi üzerine bir aldım ve sık iğnelerimi yapıyorum. Üzerine alarak yapıyoruz sık iğneleri. 1 2 3 1 2 3 zincir devam ediyoruz aynı şekilde. Son yere de
Önce 3 tane çakma sık iğne, 1 2 3 zincir, tekrar 3 tane daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Bakın altlarda hep birer tane bu şekilde kaldı ve böyle güzel bir görüntüye neden oluyor arkadaşlarım kalması. Şimdi burayı getiriyorum. Buradan giriş yapıyorum ve şu şekilde çekerek sıkılaştırdım bir tane zincirle ve kesiyorum. Evet, motifimizin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Şurayı da hemen şöyle arkadan giriş yapalım. Ve fazlasını keselim. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın şöyle duruyor. Bunu ekleyince ve bir de buhar ütüsü yapınca çok daha güzel duruyor. Yapmayı da pek düşünmüyorum arkadaşlarım. Böyle dalgalı marullu marullu olması da hoşuma gitmedi değil. Nasıl tercih ederseniz artık. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın hemen şöyle sıradan alıyorum bir tane daha. Ve geliyorum. Şurası eklemesini göstermek istiyorum. Aynı şekilde devam edeceğiz. Burası arkadaşlarım bakın hemen çevirdim. Şuradan giriş yapıyoruz. Aynı şekilde motifimizi tamamlamaya başlıyoruz. Şöyle aldık. Biraz ip bıraktık. Birleştirdik önce. Sonra üzerine bir aldık. Aynı yerin içerisinden giriş yapıyoruz ve şöyle tutunuyoruz. Sonra devam edelim. Hemen yanından üzerine aldık. Buradan giriş yapıyoruz. Bakın altta bir tanesi kalıyor. Diğerleri zaten şu ikisi bizim üçü pardon devam eden ipimiz. Onu aradan yok edeceğiz. 2 tane yaptım. 3 4 5 6 7. Şimdi ben son kenarı birleştiriyorum normalde ama fazla zamanınızı almamak için hemen buradan girişimi yapıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim. Geliyorum bakın aldım motifimi. Şuradan giriş yapıyorum. Şu şekilde bağladım. 1 2 zincir çekiyorum tekrar. Geliyorum bakın bu üstünden hemen girişimizi yapıyoruz ve bağlıyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Yine 7 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra üzerine aldım. Hemen fıstığımın üstünden giriş yaparak sık iğnemi yaptım. Sonra 3 tane buraya çakma sık iğne arkadaşlarım. Üzerine alarak yapılan sık iğne. 1 2 3. Şimdi 2 zincir çektim. Geliyorum bakın. Bu motifimin hemen buradan giriş yapıyorum ve ekliyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrar motifime dönüp 3 tane daha sık iğnemizi yapıyoruz. 3. Şimdi dördüncüyü de fıstığımızın üzerine yapıyoruz. Sonra 7 tane ikili trabzanla devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Sonra 2 doladık. Tepeden giriş yaptık ve bağladık. 1 2 zincir gelip şu köşedeki yere bağlıyoruz arkadaşlar. Bir iki zincir çektim. Geliyorum burayla birleştiriyorum. Sonra 7 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum.
Evet arkadaşlarım, şimdi bakın, burası omuz dönüş yerimiz olacak şöyle. Bu yapmış olduğum iki motifi şöyle altına doğru ekleyeceğim. Burası kol olacak arkadaşlar. Şimdi bakın, şöyle tuttum. Buraya yine aynı şekilde arkadaşlar bir iki zincir çektim. Geliyorum, buradaki motifimi alıyorum. Yani bu eklemesini sadece iki tarafa da eklemesini göstermek için. Yoksa böyle sıradan devam ediyoruz. Bakın, ilk sıraları mesela bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan başlıyorum ben. Şöyle eklemeye, üstteki diğer parçama ekleyeceğim şöyle. Bu motiflerin nereye kaç tane olduğunu daha sonra tamamladıktan sonra sizlere anlatacağım arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonra devam ediyoruz aynı şekilde. 1, 2, 3. 1, 2 zincir. Geliyorum, buraya bağlıyorum. 1, 2 zincir, aşağıya indim. Ve çakma sık iğnelerimi yapıyorum. 1, 2 ve 3. Dördüncüyü de buraya yapıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Buradan giriş yapıyorum. 7 tane ikili trabzan. Bir iki zincir ve buraya geliyoruz. Hemen şöyle üstünden girişimizi yaptık. Bir iki zincir, aşağıya dönüyoruz ve motifimizi tamamlıyoruz. Evet, bakın şöyle buradan dönmüş olduk. Kolunu şimdi ben bu şekilde yapmayı planlıyorum. Bu aradaki üçlü yerimiz boş kalacak ve burası yaka olacak arkadaşlarım. Böyle dümdüz devam edeceğiz. Buraya da iki sıra daha kol için şöyle motif ekleyeceğim ve bluzumuz ilk başta gördüğünüz duruma gelmiş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın diğer motiflerimi de şöyle ekledim ve görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi şu omuz yaka kısmına şöyle bir çalışma yaptım. Sizlere de nasıl yapıldığını hemen göstermek istiyorum. Şu renk ipimizle başlayalım. Yine aynı bir halka yaptık. İçerisine giriş yapıyoruz. Bu defa aralarda birer tane örümcek ağından yapıyoruz arkadaşlarım. 1, 2, 3 ve 4. Topladım, aldım. Bir tane yapıyorum. Sonra tekrar 1, 2, 3 ve 4. Topladım. Bunu 8 defa tekrarlıyoruz. Diğerinde olduğu gibi. 2 tanesini yaptık. 6 tane daha bu şekilde yer yapıyoruz. Şimdi 8 tane yapalım. Ancak bu 2, 3, 4. de her iki tarafa da ekleme yapacağımız için
Şöyle dördüncü fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4. Şöyle aldım. Buraya bağladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Geliyorum arkadaşlarım, bakın. Şunun hemen karşılık gelen, yani şöyle saydığımız zaman 1 2 3 4, şunun üzerinden giriş yapıyoruz ve şu şekilde buraya bağlıyoruz. Bir tane zincir çektik. Gelip şunun hemen aynı yerinden giriş yapıp kaydırma ile bağladık. Sonra biraz yükselip bir tane buraya yine örümceğimizi yaptık. Diğerini tamamlıyoruz. 4 tane daha fıstık yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 birleştirdik. Evet, 2 3 4 5 6, 2 tane daha yapıyorum. Şimdi bunu iyice sıkılaştırıyorum şöyle ve buraya bir tane zincir çekiyorum. Geliyorum. Bu parçamın, bakın şu motifimin hemen şu orta kısmına birleştiriyorum. Şöyle. Sonra bir tane daha örümcek yapıyorum ve geliyorum, bunu da artık burası ile birleştiriyorum hemen üstünden. Bir zincirle sabitledikten sonra artık kesiyoruz. Bu kısmını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadan alalım. Evet. Evet arkadaşlarım, burayı da bu şekilde bakın tamamladık. Şöyle bir görüntü olacak omuz kısmında. Şimdi şöyle biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Aşağıdan da başlayabilirsiniz, yukarıdan da başlayabilirsiniz. Aşağıdan başlarsanız arkadaşlarım 10 motif bakın yuvarlak bir şekilde ekleyip üzerine 1 2 3 sıra yaptım ben. Hani boyuna göre bunu ayarlayabilirsiniz. Ne uzunlukta istiyorsanız devam ettirebilir. Ne genişlikte istiyorsanız motifleri ekleyebilirsiniz. Şimdi 10 motif alt sırada, ben bu ölçüyü anlatayım size. 10 motifi alt sırada 3 sıra şeklinde yuvarlak bir şekilde birleştiriyoruz şöyle. Daha sonra geçiyorum üstüne. Buradan 10 motifin yine aynı 5 tanesini yapıyorum. Altıncıları kol için ayırıyorum. Bakın burada ve burada. İkinci sırayı da aynı şekilde yapıyoruz. Sonra kol üstlerine şöyle 2 tane yapıyoruz arkadaşlar. Arada bir taneyi, 3 taneyi bırakıp 2 tane bu tarafa, 2 tane bu tarafa motif yapıyoruz. Sonra çevirdik. Şimdi diğer bu yere geldik. Yine aynı şekilde 5 buradan da 6 motifi, 2 4 6 pardon 7 motifi, 7 motifi ekledik. Tekrar ekliyoruz. Aynı zamanda bu alttakine de ekliyoruz şurayı yaparken, ya da bu böyle gelebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 motifi arkada da yapmıştık zaten, burada da yapmıştık, gelmiştik. Şu iki motifi yaparken
önle arkayı birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Birleştirmeyi de gösterdim zaten. Hem bu tarafa hem bu tarafa uğraşmamış olursunuz. Aynı zamanda onu da söylemek isterim. En son olarak da buraları da yaptıktan sonra bluzumuz kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Evet, ben buhar ütüsü yapmayacağım. Böyle bir görüntüsü daha çok hoşuma gitti. Bu ütü yaparsam şayet düzleşecek ve bu marullu görüntü ortadan kaybolacak diye korkuyorum arkadaşlarım. O yüzden buhar ütüsü yapmayacağım. Bu şekilde kullanmasını isteyeceğim. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.